Almanya'da tır şoförlüğünde başarılı olmanın 5 altın kuralını anlatacağım bugün sizlere arkadaşlar. Bu video özellikle Almanya'ya yeni gelen tır şoförleri için ya da burada bu mesleğe yeni başlayacak olanlar için. Türkiye'de tecrübeli olabilirsiniz, saygım sonsuz, ama buradaki kurallara ve dikkat etmeniz gereken konuları ele aldım 5 madde şeklinde. Bunları başarılı bir şekilde uygularsanız güvenilir ve başarılı bir şoför olursunuz arkadaşlar. Çünkü yeni bir ülke, yeni bir başlangıçtır her zaman. Bunu unutmayın. Almanya'da tırcılık sadece direksiyon tutmak değil. Bu iş disiplin, sabır, kural ve iyi iletişim. O zaman hazırsanız ben sürüşe geçeyim. Madde madde konulara başlayalım. Daha öne dursaydın yani gerçekten. Neyse, çıktık. Ön camı unuttum. Temizleyebildim. Şimdi arkadaşlar öncelikle başlayayım. Neredeyim? 2 numaradayım. Almanya'nın en belalı otobanlarından birisindeyim. Polonyalılar burada yarış yapıyor. Bazıları hızlı gidiyor, bazıları yavaş gidiyor. Sıkıntılı bir otoban. Şu Hannover'i geçersem sıkıntı kalmayacak. Dortmund'a doğru yolum açık olacak. Ne yük var? Tren tekeri var. 2 tanesi yarın sabah Dortmund'a inecek, sonra Köln'e devam edeceğim. Öyle yolum açık. Ağırlığım fazla değil yani. Bu arada bayağıdır yük videosu atmıyorum. Eğer yük videosu istiyorsanız, paylaşmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Devamlı genelde bir şeyler anlatıyorum. Değişik bir içerik istiyorsanız bilginiz olsun. Top sizde. Şimdi mevzuya başlayalım. Birinci kural. Disiplin ve zaman yönetimi. Arkadaşlar, Almanya'da en önemli şey zamandır. Burada kimse gecikme lafını kabul edilmez. Çünkü burada işler terminle yürür. Örneğin sabah saat 7'de olan bir termine en kötü 6.30'da orada olmanız gerekiyor. Yarım saat bir opsiyon koymanız gerekiyor. Yani tam 7'de de değil. 5-10 dakikada geç kalırsanız sıkıntı. En sona kalırsınız. Bütün turunuz karışır, işler karışır. Bir sonraki terminleri etkiler, böyle bir zincir adeta bozulur yani. Bilginiz olsun. Zaman yönetimine dikkat edin. Her zaman opsiyon koyun. Tabi olabilir. Trafik olabilir, kaza olabilir. Onu bildirin. Onda sizin yapabileceğiniz bir şey yok yani. Zaman yönetimi neden önemli? Çünkü disponetler ona göre plan yaparlar, size ona göre rota oluştururlar. Tabii onlar da opsiyon koyar. 5-10 dakika falan gecikme, işte trafik falan, ona göre hesap ederler. Ama siz de son dakikaya kalmayın. Her zaman ilk termine yarım saat önceden gidin arkadaşlar. İlk termin Almanya'da çok önemlidir. Bunu unutmayın. Hani son dakikayı bırakıp şu mantıkta olmayın. Ben yetişirim nasıl olsa. Yola çıkmadan önce planını yap. Almanya'da tırla otobanda 1 saatte 80 kilometre yol gidebilirsiniz arkadaşlar. Ortalama 80-85 ile hesaplayacaksın. Bundesstraße, sarı yollarda da 60 ile 65 gitseniz oralar uzun sürüyor. Ona dikkat edin. O örneğin mesela oradaki 80 kilometrelik bir yolu 1,5 saatte yol alırsınız. Yarım saat fark eder. Ona göre planınızı yapmanız gerekiyor. Takorat sürelerini iyi bilmen gerekiyor. 4,5 saat dolunca 45 vermen gerekiyor. Yani 4,5 saat sürüşle en fazla Almanya'da yol alabileceğiniz yol 300 kilometrede 310 kilometre arkadaşlar. Bu trafiğin durumuna bağlı. Trafik normal gündüz vaktinde açıksa 310-320. Eğer gece sürüş yapacaksanız 330'lara kadar çıkıyorsunuz. Bunlar hepsi yaptı, denendi, sonuçlandı. O şekilde size burada tüyoyu veriyorum yani açık şekilde. Haftalık dinlenme sürelerine de dikkat et. 45'ini her zaman tamamla. Tamamlamıyorsan bir sonraki hafta mutlaka tamamla.
Bunu disponetine bildir. Ona göre planlama yapsın. Takoyu patlatma burada yani. Boş yere. Bu süreleri bilmeyen şoför Almanya'da zorlanır. Şunu unutma. Erken gitmek ayıp değil. Geç kalmak ayıp. Burada. İkinci, kurallara harfiyen uymak. Burası Almanya. Bir anda polis olmayabilir, sakin gözükebilir, kimse görmez diyebilirsin. Ama öyle bir şey yok. Örneğin mesela kış dönemindeyiz, kar yağıyor. Dorseyi aldınız, teslimata gideceksiniz. İşte çatı temizleme rampasına gitmediniz, direkt yola çıktınız, üstünüzde kar var. Diğer şoförler sizi videoya çeker ya da polisi ararlar, şikayet ederler. LKV çatıdaki karı temizlememiş, yola çıkmış diye. Sonra nerede oldu falan diyerekten tahmince ilk durakta polis sizi çevirir ve ceza yazar. Bu şekilde yani. Yani vatandaş da bir polis. Şikayet edebilir seni. Hatalı sollamada videonu çeker, polise gönderir, yine ceza yersin. Polis yok diye bir şey yok yani. Her an bir parkın köşesinde de bekliyor olabilir. Mesela öndekiyle mesafe yok, 50 metre. Ani frene falan girersen arkadan vurma. Çok sıkışırsın yani. Dorseyi vurursun, aman Allah sana bir şey gelir. Bunlar işte. Tempomatı aktif kullan, ben gibi. Ayna kontrolünü kaçırma. Hakim ol yani araç kullanırken etrafına, araç, yola. Bu tarz hatalar senin ceza, puan ve firmayla da sorunlar yaratabilir. Devamlık haline gelirse firma der ki kardeş sen ne yapıyorsun, sürmüyor mu? Sonra iş sözleşmesine kadar, fesine kadar gidebilir yani mevzu. Özellikle dikkat edeceğiniz konular: hız limiti, park yasakları, sollama yasakları, ağırlık kuralları, yük bağlama kuralları, takograf kuralları. Yani şunu yapmayın. En çok yapılan hata bu oluyor. Ben Türkiye'de böyle yapıyordum, bir şey olmaz. Burada olur kardeşim. Türkiye'yi unutacaksın. Yeni bir ülkeye geliyorsan yeni bir başlangıç, hayata yeniden doğmuş gibi davranacaksın. Türkiye'deki orman kanunlarını unutacaksın. Burada kurallara öğreneceksin. Uyacaksın, ona göre hareket edeceksin. Zaten polis sana bulaşmaz. Kurallara da uyarsan şikayet edilmezsin. Hızlı bir şekilde yol alırsın ve teslimatlarını yaparsın. Polis seni durdurduğunda da arkadaşlar yani panik yapma. Neyse işte merhaba o şekilde konuş, muhabbet et. Beni durdurdu işte. Son birkaç videomda çok söylüyorum bunu. Balm köy yolunda işte. Sordu direkt, burasının yasak olduğunu biliyor musun? Biliyorum dedim, açıkladım. Böyle dedim falan filan. Bu kadar sakindim yani. Yok niye çevirdin beni bilmem ne yaptın diye asla tartışmaya girmedim yani. Kesinlikle de girmez abi. Evrakların düzenli olsun. Ehliyetin, sürüş kartın, kod 95'in, kimliğin yanında olsun. İşte SRC diyorum, SMR. Bunlar devamlı yanında olsun. İşte yolda kalırsan diye reflektörlerin, sağlık çantan. Bunlar da eksiksiz bir şekilde tırında mutlaka olsun, kontrol et. Sonraki madde iletişim ve saygı. Bu iş sadece tır sürmek değil. Çünkü her gün forkliftlice, depoyla, işçilerle, ştaplayla, disponetle iletişim halindesin. Gittiğin yerlerde işte hello, morgen, işin bitince danke, schönen Tag. Bu tarz şeyleri söyle. Bunlar seni küçük düşürmez burada. Aynı şekilde aynı karşılığı alırsın. Güler yüz her zaman kazandır. Karşı taraf seni unutmaz. Çünkü belli bir noktadan sonra devamlı aynı yerlere gidiyorsun. Çalıştığın firma çünkü oralara çalışıyor devamlı. Çok nadir arada farklı adresler çıkıyor. İnsanlarla artık böyle yüz siması olarak tanıyorlar seni. Kötü imaj bırakırsan onlar da sana kötü davranır, işlerin tersi. O yüzden diyorum hani mesela Almanca önemli. Almanca bilmeden buraya gelirsen büyük zorluklar yaşarsın. Yani en kötü A1, A2 Almanca öğren. İşte Ich bin Fahrer, Rampanın var, Bitte, Danke, Warten, sayılar mesela 14, 15, 25, 45, 41. Bu tarz şeyler yani. Bu tarz küçük kelimeler sana her zaman büyük kapılar açar. Yani bir problem olduğunda da sinirlenme, hemen anlatmaya çalış. Böyle daha mantıklı de. Ya da Google Translate'i kullan. Anlatamıyorsan derdini. Yani bağırma çağırma yani. Elemanla sıkıntılar yaşama yani. Germe kendini. Onu da germe. Öyle daha tatlı bir şekilde çözüme gitmeye çalış. Karşı taraf öyle davranıyorsa sen de o şekilde davranabilirsin. Benim başıma geldiği anlar oldu yani. Bir kere mesela bir yerde 2,5 saat beklemiştim. Söyledim böyle, adam bağırarak söyledi işte falan. Ben de sonra direkt ofise gittim. Dedim
benim saatim bitiyor. Yarım saat içinde yüklemeye başladınız. Başlamadınız, ben çıkarım dedim. Elemanınıza dedim saygılı olmayı öğretin. Yoksa dedim olmaz yani. Herkes tamam, ben de çalışıyorum, o da çalışıyor. Birbirimize bağırırsak anlaşamayız dedim. Herkes yoğun dedim. Herkes yorgun. Ben de mesaimin son saatlerindeyim. Uzatılmışa girmişim. 15'te olacak neredeyse. Siz hala dedim 3 saattir 15 paleti yükleyemiyorsunuz. Yarım saat içinde başlayın. Başlamazsanız ben çıkıyorum giderim dedim. Firmaya raporu yazarım. Gerisini siz açıklayın. Sonra geldiler, hemen yüklediler. Gayet sakin bir şekilde. Kızmıştım. Biraz da sesimi yükselterek şekilde. Öyle oldu. Sonra yükleme başlandı yani. Bu tarz şeyler de oluyor. Yine de çok agresiflik iyi bir şey değil yani. Bazen olabilir ama agresif olmaya gerek yok. Konuşarak her zaman çözüm noktası vardır. Çünkü iyi iletişim az stres, kötü iletişim her gün kavga, her gün yeni bir sorun demek. Kurallara uyarsan uzun vadede kazanırsın. Kurallara uymazsan bir gün işsiz bile kalabilirsin yani. Her gün firma değiştirebilirsin ya da ayda, 3 ayda, 2 ayda. Çok fazla iyi değiştirmek de iyi bir şey değil. Sorarlar yani neden bu kadar işten girdin çıktın vesaire diye. O da sorun yaratabilir yani CV'nde senin. Şuradan bir sollama attık. Bunlar 80-82 gidiyor. Litvanyalı kardeşlerimiz. Arabalar kilitli bunların. Bir sonraki madde araca ve yüke sahip çıkmak. Arkadaşlar tır zamanla senin evin oluyor. İster uzun çalış, ister kısa çalış. Çünkü haftanın 5 günü onunla berabersin. Ona o kadar yani tıra ne kadar iyi bakarsan o kadar yol alırsın ve yolda kalmazsın, sorun yaşamazsın. Yani her sabah lastiklerine bak, kontrollerini yap, yağını kontrol ettir, tüm lambaları çalışıyor mu kontrol et. Lastiklerinde mesela bir yerlerinde çivi falan girmiş mi kontrol et, köşelerini kontrol et. Yağ var mı, frenlerin durumunu, cam suyunu, bu tarz kontrollerini yap. Yük bağlarken acele etme. Yani spanzetleri düzgün tak, kaydırmazlarını koy, yükünü düzgün sabitle. Yani ani frene girebilirsin, virajlarda yük yan yatabilir, bunları yapma. En kötüsü de yük kayarsa arkadaşlar bu zarar. Şöyle olabilir, bir sonraki teslim alacak müşteri yükü kabul etmeyebilir. Bu da zarar. Şirketle sorun yaşayabilirsin. Niye dikkat etmedin diye. Bu tarz zamazingo işler olabilir yani. Polis çevirdiğinde ceza da yiyebilirsin. Çok sıkıntı büyükse mahkemeye kadar gider yani bu iş. O yüzden yük sabitliğine çok önem ver yani. Bu konularda dikkat et. Temizlik de önemli arkadaşlar. Hem dorsenin hem kamyonun içi temizliği. Yani kıyafetin temizliği de önemli. Ben mesela Doçaban çalışıyorum. Yani montum var. İster istemez çamur kirleniyor ama 2 haftada bir yıkıyorum yani. Bazı dışarıda kolegalar görüyor, mont savaş alanından çıkmış gibi. Kötü görüntü bana kalırsa. Bunu burada söyledim, niye dikkatimi çekti bazı şoförlerde. İlk önce kendine saygın olacak. Yani temiz bakacaksın ki karşı tarafta sana saygı göstersin. Güvenilir bir şoför imajı çiz. Adamlar desin tamam bu işini düzgün yapıyor, sahip çık. Eyvallah diye. Geldik son madde. Sabır ve psikoloji. Bu meslek hem kolay hem zor arkadaşlar. İkisi bir arada mix bana kalır. İstediğin zaman durursun. Tabii yükün teslim edeceğin zaman kendine göre ayarlıyorsun pauzeleri zaten. Yüke göre, ona kimse sana burada şu pauzeyi yapacaksın, şurada şu parkta duracaksın demiyor. Yolun durumuna, yükün teslim edeceğine göre ayarlıyorsun. Müziğini açarsın. Ben gibi videonu da çekersin. Kahveni içersin, sigaranı içersin. Yemeğini yaparsın. Bu tarz. Ama bu meslekte yalnızlık var. Aileden uzaklık var. Uykusuzluk var. Trafik var. Yük yetiştirme baskısı var. Kurallara uyma baskısı var. Trafikte dikkat etmen gerekiyor. Şehir içi ekstra dikkat etmen gerekiyor. Ama her gün bunları stres yaparsan bu iş yürümez. Sakin olacaksın. Kurallara uyacaksın. O şekilde yol alacaksın. Sinirlendiğin zaman da camı aç. Sevdiğin müziği aç. Sigara içiyorsan bir sigara iç. Kahve seviyorsan kahve yap. Bir yap. Sakinleş. Öyle yoluna devam et. Bazen benim de oluyor böyle çok sinirlendiğim anlar. Öyle sakinleştiriyorum. Ya sevdiğim müziği açarım ya da kahve yaparım, camı açarım ya da
sakinleşirim, yol öyle alırım yani. Bir elimi yüzümü yıkarım. Trafikte ego yapma. Yol senin olsa bile tartışmaya girme. Boş ver, geçsin gitsin. Uzatmaya gerek yok. Zaten yolunu almış gitmiş adam yani. Büyütmeye gerek yok. Sabırlı olan kaza yapmaz. Hata fazla yapmaz. Ceza almaz, işini korur ve yolunu alır. Evet arkadaşlar, bugün size Almanya'da tır şoförlüğünde başarmanın 5 altın kuralını anlattım. Bunlar 16-17 aylık süreçte yaşadığım tecrübeler arkadaşlar. Bunları yaparsan hem paranı kazanırsın, huzurlu çalışırsın ve işini kaybetmezsin. Zaman yönetimi, kurallara uymak, iletişim, araca sahip çıkmak ve yüke ve sonra da sabır ve psikoloji. Dikkat edeceğin temel maddeler bunlar. Benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir de zahmet olmazsa kanala abone olursanız sevinirim. Yolunuz açık olsun. Kendinize iyi bakın. Ben Dortmund'a doğru gideyim. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Bunlar yarın inecek. Biraz yol alayım. Önümde 30 dakikalık bir Stau gösteriyor. Hannover. Normal abi. Almanya. Şaşırtmıyor. Gördüğünüz gibi zaten otobanda aşırı yoğun. Görüşürüz. Biraz gaza basalım şimdi. Video bitti.